Selam. Yeni bir içerikle karşınızdayım. Tabii ki yine yiyecek bir şeyler aldım. Bu videoda sizlere böyle Atina'ya geldiğinizde biraz daha böyle yerel tatları göstermek istiyorum. Yani yerel tatları tadabileceğiniz mekanları. Nihayetinde tamam, turist olarak geliyorsunuz, turistik yerleri görmelisiniz ama aynı zamanda hani biraz daha böyle buranın, daha böyle Yunanların gittiği veya yerel tatları yenilen yerleri göstermek istiyorum. Ne zamandı? Böyle 2019 yılıydı, böyle krizin de artık yavaş yavaş sonlara geldiği dönemde Atina için böyle şey deniyordu. Acaba Avrupa'nın yeni destinasyonu, böyle hani Berlin'in yerini alabilecek, daha çok böyle ekspatların yer aldığı ve hatta böyle işte Athens is the new Berlin falan tadında böyle konuşmalar falan geçiyordu. Ve bana sorarsanız biraz da hani o yöne doğru gidiyor. Şu motoru da alalım. Tamam, süper. İşte böyle daha alternatif mekanlar, barlar, restoranlar, gece kulüpleri. Gelin hem biraz yemek yiyelim hem de bu alternatif yerleri gösterelim ve siz kendiniz karar verin. Atina yeni Berlin mi? Bu arada unutmadan bu videoda paylaşacağım tüm mekanları Instagram hesabımda paylaşıyorum ve konumuyla beraber. Yani gelip gezmek isterseniz Instagram'ı da takip edebilirsiniz. Öncelikle şunu bir çıkartayım. Bir de şimdi ilk göstermek istediğim yere geldik. Ama şimdi diyeceksiniz Mehmet, pasaja falan girdin, yani iş anına girdin. Böyle yemek yeri mi olur? Şimdi gösteriyorum size. Gelin. Şimdi geldik mekan tanıtımlarımızın ilkine. Aslında hani böyle kafamda şöyle bir proje vardı. Yani bir rota vardı. Sabah uyanıyoruz, kahvaltı ediyoruz, öğle yemeği, akşam yemeği. Ama yani Yunanistan'da kahvaltı böyle biraz hafif geçiyor, biliyorsun, sadece kahveden ibaret. Diyelim ki kahvemizi içtik evde falan, şimdi dışarı çıktık. Böyle ilk öğün yiyeceğiz. Böyle biraz kahvaltı, brunch, öğle yemeği arası gibi düşünebilirsiniz burasını. Bir de hani çok yerel yerleri göstermek istiyorum. Kilikio deniliyor böyle Yunanca'da. İşte pasajların büfesi gibi. Menü olarak geldiğinizde böyle çok yoğun, çok böyle bir menüde böyle sıra sıra yemekler bulunmuyor. 4-5 tane kalem var ama hepsi böyle inanılmaz lezzetli. Yani ne bileyim, patatese işte baktığınızda böyle ev patatesi gibi. Salata, Yunan salatası zaten biliyorsunuz. Bir de başka sipariş verebileceğiniz mesela bizim köfte olarak bildiğimiz ama burada biftek olarak geçen yine böyle annelerimizin böyle elde yaptığı köftesi. Bir de omelet bulunuyor ve tabii ki hani her Yunanistan sofrasında olmazsa olmaz işte içecekler. Buraya geldiğinizde böyle bir konseptte bulunabilirsiniz. Böyle bir şemayla gelebilirsiniz yemek olarak. Ben şimdi siparişi verdim tabii. Önce salatayı verdim. Patates biraz geç gelirken ben tırtıkladım buradan. O yüzden buranın yemeğine devam ediyorum. Bundan sonraki mekanda size hem yine çok güzel bir yer göstermek ve Komşuda TV'yi takip edenlerin aslında daha öncesinde tanıştığı birisi var. Tanımayanlar veya izlemeyenler için size tanıştıracağım bir kişi bulunuyor. Ve daha da önemlisi tüm bunlara, işte bu bahsettiğim Yunanistan'a, Atina'ya, teras yemek yerlerine nasıl gelebilirsiniz tadında bir konu başlığım var. Sizinle paylaşmak istediğim, patatesim soğumadan, bir anda gazı gitmeden bunları gömülüyorum ve bir sonraki mekanda sizinle görüşürüz tekrar. Size bahsettiğim teras mekanlarından, kokteyl mekanlarından birisi olan Aglea. Burası biraz böyle merkezi bir yerde, biraz belki turistik bir yerde gibi görünüyor olabilir. Monastraki'de böyle merkezden aşağıya doğru inerken. Ama benim burayı çok sevmemdeki sebeplerden bir tanesi buranın çok güzel
çay bahçesi ışıkları var. Ne alaka falan diyeceksiniz ama gerçekten böyle, hem de aynı zamanda Akropolis'i bütün 360 dereceyle görebildiğiniz Monastraki'yi. Yani buraya gelip bir şeyler içtiğinizde falan böyle hem içeceğinizin hem de manzaranın keyfini çıkartacaksınız. Ben bu anlattığım konsepte hem içeceklerim hem de manzaranın keyfini çıkartacağım. Ben bunları yaparken sizi tanıştırmak istediğimde bir arkadaşım olacak. İsmi Pelin. Pelin nerede peki? Pelin burada tabii ki. Yani böyle sanki böyle bir şey kurdum bir yerden helikopterle inecek gibi. Pelin burada. Pelin'le daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Tanışıyorduk ve kendisine danıştığım konular vardı. Şimdi de bunlardan bir tanesi, yine bir konu hakkında Pelin'in uzmanlığını alacağım. Pelin, bu arada şunu da getireyim sana. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Nasıl gidiyor? Pandemi dönemi nasıl evet, geçti? çok iyi gidiyor. Havalar güzel, yasaklar kalktı, piyasa canlandı diyelim. Bizim Tamam. için de güzel. Şimdi birazcık da onlardan bahsetmek istiyorum. Neler oldu? Pandemi sürecinde neler oldu? Bundan sonra neler, nasıl devam edecek? Biraz onu anlatmak istiyorum sana. Süper. Biz biraz yerleşelim ve sonrasında da sorularımı Pelin'e yönlendireceğim ve yanıtlarını alacağım. Pelin, daha önceki videolarda bahsetmiştik ama böyle ufak bir hatırlatma yapar mısın bize? Golden Visa nedir? Golden Visa yatırım araçları nedir? Bu konu hakkında bize biraz bilgi verir misin? Mehmet, Golden Visa konusu hakkında daha önce seninle konuşmuştuk. Yunanistan'da yatırım yoluyla oturum izni alma programı diyelim bu. Hükümetin yayınladığı bir program. Tüm dünya vatandaşlarına açık. Bu ne demek oluyor? Daha önceki videolarda konuştuğumuz gibi minimum 250 bin euroluk bir gayrimenkul satın alabiliriz veya aynı miktarda bir iş yatırımı yapabiliriz veya bir tesis kurabiliriz. Bunun karşılığında Yunanistan'da daimi oturum izni hakkı elde ederiz. Fakat bunların bir üçüncü ayağı da yeni açıklandı. Daha önceden zaten planlanmıştı fakat yürürlüğe girmesi yeni oldu. Bunun adı da finansal ürünler olarak geçiyor. 400 bin euro değerinde bir finansal ürün satın alarak veya Yunanistan ekonomisine bu miktarı enjekte ederek bir Golden Visa oturum iznine sahip olabiliyoruz. Aynı yatırım miktarından kimler faydalanabilir? Ailece faydalanabiliyoruz. Yani bir ana yatırımcı var. Bu ana yatırımcının anne babası, eşi, eşinin anne babası ve bu çiftin çocukları bu yatırımdan eşit haklarda yararlanabiliyorlar. İlk başta aldıkları Golden Visa oturum izni çeşidi 5 yıllık. Tekrar yenileniyor, yani her 5 yılda bir belgelerimizi yenilememiz gerekiyor. Pandemiyle birlikte Yunanistan'da yatırım konusunda veya Golden Visa sürecinde herhangi bir değişiklik, bir gelişme oldu mu? Pandemi sürecinde tabii ki Yunanistan da çok ağır geçirdi. Golden Visa cephesinde de bir takım değişiklikler ve uyarlamalar yapılması gerekti. Bunlardan bir tanesi biraz önce bahsettiğim finansal ürünler yatırım ayağının artık yürürlüğe girmiş olması ve fiilen uygulamaya başlanmış olması. Bu pandemiyle beraber bu süreçte gelişen bir durum oldu. Diğer bir durum ise artık birçok işlem, birçok resmi işlem uzaktan vekaleten yapılabilir bir hale geldi. Dolayısıyla hani biz ne diyorduk? Yatırımcılar buraya gelsinler, burada işlemlerine biz yardımcı oluyoruz, onlarla beraber resmi dairelere gidiyoruz, bu şekilde yol gösteriyoruz demiştik. Artık bu ihtiyaç ortadan kalktı. Çünkü yatırımcının bizzat Yunanistan'a gelmeden işlemlerini artık tamamlayabiliyoruz. Peki bu yatırım sürecinde uzaktan işlemlerde neler yapılabilir? Mesela sen benim adıma burada hangi işlemleri yapabilirsin? Evet, yatırımcılar adına neler yapabiliyoruz burada? Tabii ki pandemi sürecinde birçok altyapı dijitalleşti. Yunanistan da bunun üzerinde çalışıyor fakat tam olarak her işlemin online olarak yapılabildiğini söyleyemiyoruz. Buna rağmen avukata verebileceğimiz bir vekalet ile bizzat gelmek gerekmeden yaptığımız işlemler var. Mesela bunlardan bir tanesi bir vergi dairesinde, yabancılara özgü vergi dairesinde vergi numarası almak bizim yatırımcılarla ilk yaptığımız şeylerden bir tanesiydi. Artık bu işlem sadece avukatlara devredildi. Yani artık bireysel olarak gidip almıyoruz. Sadece avukatlar o binaya giriyor ve yatırımcı adına alıyorlar vergi numarasını. Onun dışında banka hesabı açmak gibi çok aslında çetrefilli bir iş Yunanistan'da bir yabancı için. Ve bizzat mutlaka yatırımcının gelmesi bekleniyordu. Fakat artık yine konsoloslukta düzenlenen bir vekalet ile Yunanistan'da bulunan bir avukata yetki veriyoruz. Ve banka hesabını bu avukat yatırımcılar adına
Yunanistan'da açabiliyorlar. Daha sonrasında yatırımcı bu hesaba online olarak istediği şekilde erişip gözlemini yapabiliyor veya işlem talimatlarını kendisi verebiliyor. Aynı zamanda gayrimenkul satış işlemleri yine yatırımcının gıyabında avukat ile veya yetkilendirilmiş güvendiğimiz başka biri de olabilir. Yine satış sözleşmesini noter huzurunda yapabiliyoruz. Tabii gayrimenkul yatırımı yapan yatırımcıların hep böyle aklına gelen bir soru, işte tamam daireyi aldık, sonrasında ne yapıyoruz? Property management şirketi dediğimiz mülk yönetimi yapan şirketlerle anlaşıp o dairenin veya işte o mülkün işletilmesi ve aynı zamanda gelir kapısı haline gelmesi için de yapılan tüm işlemler artık uzaktan yapılabiliyor. Pelin, çok teşekkür ederim verdiğin bilgiler için. Yani bu konular doğrultusunda Türkiye'den Yunanistan'a gelip yatırım yapmak isteyenler, ilgilenenler fakat nereden başlayacağını bilmeyenler olursa Pelin'in iletişim bilgilerini ben videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum. Direkt bu konu hakkında kendisine yazabilirsiniz. Ben ise şimdi kendi işime dönüyorum. Size verdiğim sözü, yani bu yerel mekanların sonuncusuna. Şimdi Atina'ya geldiniz, bir akşam yemeği yiyeceksiniz. Biliyorsunuz Yunan mutfağını, böyle balık tavernaları, deniz ürünleri falan. Şimdi size yerel bir mekan göstereceğim ve balık tavernası için muhakkak oraya gitmenizi tavsiye edeceğim. Hadi gidelim. Geldik turumuzun son noktasına, bir balık tavernası. Şimdi Yunanistan'a veya Atina'ya veya her yerde herhalde böyledir, böyle işte balık tavernaları, balık deniz ürünleri biraz daha böyle sahil kenarlarında olur. Atina için de öyle geçerli ama hani böyle yeterli vaktiniz yok, bir Atina sahiline gidemiyorsunuz, daha çok merkezdesiniz, işte konaklamanız, gezeceğiniz yerler falan sorun değil. Merkezde de çok güzel balık tavernaları bulabilirsiniz. Şu an benim olduğum gibi. Bu arada hani balık tavernayı açayım. Böyle taverna deyince sadece böyle işte müzik, tabak kırmalı, işte peçete atmalı falan yer zannetmeyin. Yani taverna yemek yenilen yerler ve Psaro Taverna mesela şu an bizim içinde olduğumuz, aslında Psaro Tavernaki burada olduğumuz yer bir balık tavernası, deniz ürünleri sunan bir yer, bir taverna. Omonia'yı duymuşsunuzdur böyle. Burası Omonia'da olan bir yer. İşte böyle internette araştırdığınızda Omonia biraz şöyledir, biraz böyle işte tehlikeli, işte dikkat etmeniz gerekiyor. Alakası yok. Kesinlikle böyle yürümeyle işte merkeze, Sindagma'ya, parlamentonun olduğu yere böyle 10 dakikalık mesafedesiniz. Benim size burayı tanıtma istememdeki sebep, hani birçok yerde balık tavernası bulabilirsiniz. Burası böyle benim bildiğim, yani bu mahallede, bu bölgede böyle ürünleri yaparken, pişirirken kömür esnasında pişiriliyorlar. Diğer yerleri ya böyle ızgarada oluyor ya da böyle doğal gazla, hani gazlı ocakla pişiriliyor. Burası biraz daha böyle kömürde. Hani bunu da zaten gösteriyorlar, böyle yazmışlar Pinakida'ya, böyle tabloya diyeyim size, tahtaya, Pinakida. Öyleyse hani ve bununla da gurur duyuyorlar. Şimdi biraz bu yemeklerden bahsedeyim böyle hızlıca. Ve sonrasında da yani veda etmek istiyorum çünkü biraz da soğuyorlar. Şimdi bu gavros. Gavros böyle hamsi diyeceğim. Hamsi familyasından ama yani hamsi hani belki bir gurme değiliz, yani bir şey değiliz ama dersimizde çalışıyoruz. Hamsi daha çok Karadeniz'e ait olan bir balık türü ama hani oradan kaçan balıklar, oradan giden Ege'ye inen balıklar gavros olarak geliyor buraya. Hani aynı familyadan ama hani şey de zannedilmesin, böyle bir Gürcü hamsisi de değil yani. Çünkü Gürcü hamsisi biliyorsunuz biraz şey oraya geçmişsin, tamam. Gelelim buna. Karides. Saranaki karides. Bunu böyle aynı zamanda uzoyla pişirme esnasında uzo kullanılıyor ama pişerken alkolü gidiyor, sadece uzonun tadı, anasonu falan kalıyor, lezzeti kalıyor. Buna ek olarak sosunda da domates ve feta var. Bir sonraki ürün ot. Horta olarak geçiyor böyle. Yunanca'da horta deniyor ot olarak. Hani biraz daha mevsimsel, biraz daha Ege bölgesinin otlarından haşlanmış bir şekilde yapılan bir salata. Salata olarak, yani menüde salata içerisinde geçiyor. Bir sonraki bahsetmek istediğim pancar. Bu tamamen böyle bir uzo mezesi. Haşlanarak yine yapılan bir porsiyon. Şimdi en kallavi, en havalı porsiyonu sona sakladım. Bu kalamar. Ben ilk bu kalamarı gördüğümde, burada bizim Türkiye'den bildiğimiz kalamar nasıl? Böyle yuvarlak yuvarlak, hani parça parça olarak gelen.
Burada böyle ilk defa bütün bir kalamar geldiğinde dedim ki hayır bu kalamar değil, sen beni kandırıyorsun galiba dedim. Ama hayır, kalamar tabii ki bu ve içi de doldurulmuş bir şekilde. Yani içinde detaylı da gösterdiğimde göreceksiniz, domates ve peynirle içi doldurulmuş bir şekilde böyle bir bütün olarak geliyor. Bunu kesinlikle tavsiye ederim. Yani bir balık tavernasında, bir Yunanistan'da bir tavernaya oturduğunuzda kalamarı sipariş vermenizi söylerim. Şimdi tüm bu sofranın güzelliklerine eşlik edecek olan bir de meşrubatımız var. Meşrubat diyorum veya üzüm suyu diyeyim ki hani başımıza iş almayalım. Çipuro. Şimdi bu çipuro biraz bu rakı familyasından, yine böyle rakı ailesinden. Şöyle bir küçük bardağa konuluyor. Fakat bunun anasonlusu da var, anasonsuz olanı da var. Anasonsuz olanı biraz daha hafif oluyor tabii ki. Ve ben de ondan sipariş verdim. Bunu böyle tamamen tercihe göre, hani ben iyi içiyorum derseniz yapabilirsiniz. Ben bu kadar koyuyorum. Bunun içine su koymuyorsunuz. Sadece buz koymanız yeterli. Biraz ağır bir içkidir böyle. İçki dedim diye hani şey olmasın, yani içilebilen bir şey. Yani 3 tanesi yeterli ve anlatmak istediğim bu. Yani burası çok sıradan, yani normal, ya daha doğrusu sıradandan kastım Yunan standartlarında çok normal, salaş, böyle yani işte kalamar yiyeceğiz, yok uzoyla yapılmış, böyle fiyat yukarı çekilecek gibi yerler değil. Yani Türkiye'de böyle bizim ne bileyim işte nasıl bir mutfağımızda kuru fasulye böyle çok normal bir şeydir. Pilav çok normal bir şeydir. Bu masada gördükleriniz de Yunanistan'da bir Yunan sofrasında çok normal olan şeyler. Böyle çok şöyle yani havalı, şöyle yani çok yoğun yenilen bir şeyler. Gündelik yenilen şeyler. O yüzden de kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Yani biraz böyle şuralarım şey oluyor, ben size veda etmek istiyorum. Ve dediğim gibi bu mekanları Instagram hesabımda görebilirsiniz. Oralarda konumlarıyla beraber paylaşıyorum ve buraya geldiğinizde o konumlardan yola çıkarak tüm bu rotayı takip edebilirsiniz. Ben Yunanistan'a nasıl geleceğim Mehmet kardeş derseniz, bahsettiğim gibi Pelin'le olan kısımdaki detaylara ulaşabilirsiniz ve kendisine de ulaşabilirsiniz. Böyle yani kapatmalarda, ben vedalarda yine iyi değilim galiba. O yüzden böyle direkt veda edeyim size. Ve Atina'ya gelirseniz, Yunanistan'a gelirseniz buralarda bu lezzetleri yerken kulağımı da çınlatırsanız sevinirim. Her zaman olduğu gibi yeni bir videoda görüşene kadar da kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.